Elif Safa, 4B sınıfındayım. Okulumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi size merak ettiğim birkaç soruyu soracağım. Müziğe nasıl başladınız? Neden kanun sazını seçtiniz ilk önce? Sevgili Akif, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Güzel soruların için ilk soruna şöyle bir cevaben şunu söyleyebilirim. Ben kendimi çok şanslı görüyorum çünkü müzik yaşantım ailemde sevgili babam Muzaffer Baktagir ile başlamış. Aslında dede mesleğimiz ayakkabı imalatı ve tamirciliği iken babam o mesleği devam ettirirken müzik daha çok önde olmuş. Müzik aşkı daha çok fazla olduğu için ben çok iyi hatırlıyorum. Evimizin her odasında çocukluk dönemimde hatırladığım karelerdir onlar. Bir Türk müziği enstrümanı olurdu. İşte bir yerde kanun, bir yerde keman, bir yerde ut. Dolayısıyla babamızın o bireysel olarak müziğe başlamasının etkisiyle ben de 3 çocuklu bir ailenin son üyesiyim. Ablalarımla birlikte müziğin içerisinde çok küçük yaşlarda kendimi buldum. Teşekkür ederim. Bir sonraki soruma geçiyorum. Sazınız ile ilgili kimleri dinlediniz ve örnek aldınız bu süreçte? Evet, kanun bizim milli enstrümanımız. Çok değerli, çok kıymetli bir enstrüman ve Türk müziğinin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Ve bu enstrümanın çok önemli icracıları var. Bugün tarihe adlarını yazdırmış çok değerli şahsiyetler onlar. Beni etkileyen, çünkü bir enstrüman eğitiminde aslında size rehber olan, mutlaka gönlünüze dokunan, önde giden bir isim olur her zaman. Benim de gönlüme dokunan isim Ahmet Meter gibi ekol bir sanatkar oldu. Ben kanunda 2 yıllık böyle bir kanunun sırlarını çözme yolculuğuna dahil olan biriydim. Hiç unutmuyorum, televizyonun o zaman TRT'nin 1-2 kanallı dönemiydi. Tesadüf okuldan geldiğim bir zamanda televizyon açıktı ve ayakta bir sehpa üzerinde kanunu çalan bir icracı vardı. Beni büyülemişti. O anda teybin tuşuna bastım ve kaydettim. Ve kendime rehber edindim Ahmet Meter'i. Dolayısıyla benim hayatımda Ahmet Meter ilk dönemimde bir öncü olmuştur. Çok da önemli bir şahsiyettir. Çok teşekkür ederim. Peki kanun sazını öğrenme sürecinde günde kaç saat çalışma yapıyordunuz? Evet, bu çok güzel bir soru sevgili Akif. Şimdi sanat, estetik değerler bütünü, çok ince bir alan. Hele bir enstrüman eğitimine talip olduğunuz zaman onun hakkını vermek için çok fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Tabii ki derslerimle olan bağlantım devam ederken onları aksatmadan, özellikle hafta sonları daha çok zamanım olduğunda daha fazla çalışma ritmini hafta sonlarına ayırıyordum. Ama hafta sonlarında şöyle söyleyebilirim. Müzik beni o kadar etkiliyordu ki hele ki kanunla tanıştığım dönemde hafta sonları adeta annem, rahmetli annem derdi ki oğlum karnın acıkmadı mı, hala kanunun başındasın. O derece her şeyi unutturacak kadar o enstrümana çalıştığımı biliyorum. Yani çok saatler çalıştım. Teşekkür ederim. Kanun sazında yaptığınız yeniliklerden bahsedebilir misiniz? Evet, ben solağım. Yani sol elde yazıyorum. Evet. İşte topa sol ayakta vuruyorum. Daha çok sol elimi kullandığım bir hayatım var. Fakat kanun 2 elle icra edilen bir enstrüman. Sol tarafta bizim mandal dediğimiz Türk müziğinin makamsal seslerini ayıran o piyanonun siyah beyaz tuşları gibi ama daha fazla sayıda mandalları var. O bölüm sol tarafta olduğu için her icracının sol elini iyi çalıştırması gerekir. Sağ elini kullanan icracılar için sol el biraz atıl kaldığından zordur. Ben solaklığımın avantajını kullanarak kanun sazında yeni bir teknik oluşturdum. Bu tekniği yıllar içerisinde pekiştirdim. Şu anda da öğrencilerimle paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Bestecilik yönünüzü nasıl keşfettiniz? Bestecilik yönüm de aslında enstrümanla paralel gitti diyebilirim. Hiç unutmuyorum. Ben her akşam yatmadan evvel bir kağıdımı, kalemimi hazır ederdim. Gecenin bir vakti gözlerimi açsam hiçbir şey göremeyeceğim bir alanda o ilham denilen bir duygu bana gelirdi. O anda bir takım gönlüme dolan şiirsel
o anlatımları unutmamak adına kağıdımı duvara yaslardım, yazardım. Ertesi gün onları bestelerdim. O zaman kaset dönemi ve birçok enstrüman çalabildiğim, icra edebildiğim enstrümanlarla bugünün kanal kaydı denilen kayıtları yapardım. Bu beni çok mutlu ederdi. Çocukluk yıllarından başlayan bir şey. Teşekkür ederim. Beste yapmak nasıl bir süreç? Kısa bir şekilde anlatabilir misiniz? Beste yapmak çok özel bir süreç. Çünkü Yüce Allah'ın sunduğu o sınırsız titreşimler, o sesler dünyasında müziği bir kompozisyon haline getiriyorsunuz. Yani o kompozisyonun ahenkli olması lazım ki beste denilebilsin. Onun kendi içinde kuralları var. Bu da ciddi bir onun içinde olmayı gerektirir. İlk önce bir tema diyoruz. Küçücük bir ezgi gönlüme doluyor. Ama gönlüme dolmasını sağlayan şey de benim icra ettiğim kanunum. İlk önce gönlümü kanuna veriyorum. Bir iki mızrapla bir şeyler oluşturmaya çalışıyorum. O tema çıktıysa artık ondan sonra ben kendimi ipek böceği misali kozamı örmeye başlıyorum. Onun etrafında o tema büyüyor büyüyor bir beste oluyor. Çok teşekkür ederim. Son sorumuz ise müzik ile ilgilenen gençlere neler tavsiye edersiniz? Şimdi müzikle ilgilenen gençlere çok şey tavsiye ederim ama bütün gençlerimizin müzikle ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Yani soruyu bu şekilde cevaplamak istiyorum. Çünkü müzik hepimize lazım. Hiç unutmuyorum, bunu kayda da geçirmek istiyorum. Bugün bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre bir çocuğun okuma yazma lisanını öğrenmeden evvel müzik lisanını öğrenmesinin o çocuğun bütün hayatında daha pozitif, daha ufukları açıcı bir etkisi olduğu ispat edilmiş. Dolayısıyla müzik aslında bizim insan vücudunda da olan bir ahenktir. Hani müziğin notalarla ifadesi do, re, mi, fa, sol, la, si şeklinde yer alır. Bizim vücudumuzda da enerji kanalları vardır. Bu kanalların hepsinin kök çakrası ile başlar. Hepsinin bir frekansı vardır. Do, re, mi, fa, sol, la, si. O ahenk zaten insan vücudunun içine Yüce Allah tarafından yerleştirilmiş sınırsız bir alandır. Dolayısıyla bütün gençlerimizin, bütün insanlığın müzikle irtibatı olmasını öneriyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Röportajımızın sonuna geldik. Ben de hiç bitmesini isterdim. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel sorular sordun ki sevgili Akif. Senin o güzel sorularından aldığım güzel yanıtla ben de rahat bir şekilde cevabımı vermiş oldum. Çok teşekkür ederim. Senin gibi aydınlık yüzlerimizin geleceğe dair bizlerin gönlünde tabii ki güzel umutlar yeşermesine sebebiyet verdi seninle olan iletişimim. İnşallah gönlünüz güzelliklerle dolu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.